Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz kolay ve hızlı tığ işi tavuk desenli kitap ayracı yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Kitap ayraçlarında dilediğiniz renk kombinelerini uyarlayabilir ve istediğiniz büyüklüklerde tavuğu örebilirsiniz. Bakın şu şekilde kapattığımız zaman da tüm büyüklüklerdeki kitaplarınıza uygun bir ayraç yapacağız. Ayracın yapılışında kullanacağım iplerin markası Himalaya Himagurumi koton iplerdir. Tığ numarası olarak ise 2.20 mm ile kitap ayraçlarını öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden kitap ayraçlarının yapılışına başlayalım. Ayracın yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir. Halkanın içerisine ikili trabzan yapalım. Ve başlangıç zinciri ile birlikte halkanın içerisine toplam 12 tane ikili trabzan yapacağız. İkili trabzanı yaptıktan sonra sihirli halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım. Sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan ve bu şekilde alt sırada yapmış olduğumuz trabzanların tepesine çift trabzan yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Ve yan yana toplam 22 tane ikili trabzan yapacağız. Bir tane trabzanı boşta bırakacağız. Yan yana toplam 22 tane ikili trabzan yaptım ve alt sıradaki kalan bir trabzanın tepesini boş bırakalım. 3 zincir deseni çevirelim ve ikinci trabzanın tepesine 2 ikili trabzan yapalım. Sonraki trabzanın tepesine bir trabzan. Sonraki trabzanın tepesine 2 trabzan. Sonraki trabzanın tepesine bir trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz ve tek çift olarak ilerleyeceğiz. Sıranın sonuna geldim ve sonda 2 tane ilmek kaldı. En son çift ikili trabzan yaptım. Sıranın sonunda 2 tane yan yana ikili trabzan yaparak sırayı tamamlayalım. Ve en sonki trabzanı zincirin tepesine yapalım. Üçüncü sırada yan yana toplam 32 tane ikili trabzan yapmış olduk. Bir zincir deseni çevirelim ve 2 boşluk atlayalım. Sonraki boşluğun içerisine tavuğun baş bölümü için 10 tane üçlü trabzan yapalım. Üçlü trabzanı yaptıktan sonra 2 boşluk atlayalım ve yan yana hiçbir ilmeği atlamadan 20 tane sık iğne yapalım. ...20 sık iğneyi yaptım ve sıranın sonunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ikili trabzan kalması gerekiyor. 2 zincir en sonki yapmış olduğumuz sık iğne boşluğuna ikili trabzan yapalım. 3 zincir yapmış olduğumuz boşluğun içerisine sık iğne. Sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan. 3 zincir
ve oluşan boşluğun içerisine sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ve kuyruk bölümünde yan yana toplam 7 tane aynı işlemi tekrar ederek deseni oluşturmuş olduk. 2 zincir, en sonki zincirin tepesine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim. Bu ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapalım. Evet, tavuğun gövdesini, baş ve kuyruk bölümünü bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi kırmızı renk ile baş bölümünün üstündeki ipik bölümünü yapacağız. Ve yapmış olduğumuz ilk üçlü trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine kayma dikişi yapalım. Sonraki trabzanın tepesine tekrar kayma dikişi. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. 2 zincir, aynı boşluğa kayma dikişi. Sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi yaptıktan sonra burada yapmış olduğumuz işlemleri tekrar edeceğiz ve yan yana bu desenden toplam 4 tane oluşturacağız. Toplam 4 tane yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi burada keselim ve arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Şimdi tavuğun üst kısmındaki ağız bölümünü yapacağız arkadaşlar. Kullanacağınız renk kombinine göre ayak ve gaga kısmı aynı renk olması gerekiyor. Sarı ya da turuncu renk kullanabilirsiniz. Ve kırmızı renk ile yapmış olduğumuz en sonki kayma dikişinden sonra gelen ilmeğin tepesinden ipi sabitleyelim. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım. Bir zincir ve önde görünen iki ilmeğin içerisinden zinciri geçirerek kayma dikişi yapalım. Ve iki zincirden sonra aynı boşluğun içerisine kayma dikişi. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek kırmızı renk ile tekrar ikinci ibik bölümünü yapacağız. Sarı renkli kayma dikişinden sonra gelen ilmeğin tepesinden ipi sabitleyelim. Ve iki boşluk atlayalım. Aynı boşluğun içerisine toplam 4 tane ikili trabzan yapalım. Burada bir boşluk da atlayabilirsiniz arkadaşlar.
Bakın ipi sabitledikten sonra bir boşluk atladım ve aynı boşluğa 4 tane ikili trabzanı yaptım. Bir boşluk atlayarak kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra bütün ipleri arka taraftan gizleyelim. Tüm ipleri tavuğun arka tarafından gizledim ve ağızda kullanmış olduğumuz sarı renk ile devam edelim arkadaşlar. Bu ortada yapmış olduğumuz sık iğnenin tam orta noktasını şu şekilde bulalım. Yani 10. ya da 11. sık iğneden ipinizi sabitleyebilirsiniz. Buradaki zincir uzunluğunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben toplam 70 zincir yapacağım. ...70 zinciri yaptım ve 60. zincirin içerisine kayma dikişi yapalım. 10 zincir, aynı boşluğun içerisine ikinci kayma dikişini yapalım. 10 zincir, ve aynı boşluğun içerisine son kez üçüncü kayma dikişini yaparak bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi altta yapmış olduğumuz zincirlerden hiçbirine atlamadan sıra sonuna gelene kadar kayma dikişi yapalım. Sıra sonuna gelene kadar kayma dikişlerini yaptım ve en son ipi sabitlemiş olduğumuz ilmek kaldı. Onun içerisinden de son kayma dikişini yapalım ve bu noktada bir miktar ip bırakarak keselim. Bu ipi de arka tarafta ilk ipi sabitlemiş olduğumuz noktanın içerisinden geçirelim. Hem başlangıç hem de bitiş iplerini arka taraftan düğüm yaparak gizleyelim. Evet, son aşama olarak üçlü trabzan grubunu yapmış olduğumuz boşluğun içerisine siyah inci ya da bu şekilde oynar göz yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ben inci yapıştıracağım. Böylelikle tavuk kitap ayracının tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.